Merhaba, düşüncenin derinliklerine indiğimiz kitap felsefeye hoş geldiniz. Hiç düşündünüz mü, düşünmeyi bıraktığımız anda o boşlukta neyin yeşerebileceğini? İşte bugün Hannah Arendt'in o hem rahatsız edici hem de bir o kadar hayati kavramını, kötülüğün nasıl da sıradanlaşabildiğini konuşacağız. Eğer bu tür felsefi sorgulamalar ilginizi çekiyorsa, başlamadan önce kanalımıza abone olarak bu yolculukta bize katılmayı unutmayın. Ve işte yolculuğumuzun başlangıç noktası. Arendt'in bu tek ve sarsıcı cümlesi, politikada itaat ve destek aynı şeydir. İlk bakışta basit gibi görünüyor değil mi? Ama aslında bu cümlenin ardında kişisel sorumluluğa dair devasa bir sorgulama yatıyor. Bütün konumuzun özü, kalbi aslında bu cümlede gizli. Şimdi sizi zamanda geriye 1961 yılına Kudüs'teki bir mahkeme salonuna götürüyorum. Tarihin akışını değiştiren bir duruşma bu. Ve o salonda tarihe tanıklık etmek için gelmiş bir filozof var. Bu filozof, Nazi rejiminden kaçmak zorunda kalmış bir Alman Yahudisi olan Hannah Arendt'in ta kendisi. The New Yorker dergisi için davayı takip etmeye gelmişti. Ama bu onun için sıradan bir gazetecilik görevi değildi. Hayır, bu bir nevi kendi geçmişiyle, halkının yaşadığı o büyük trajediyle bir yüzleşmeydi. Ve işte sanık sandalyesinde, daha doğrusu kurşun geçirmez bir cam kabinin içinde oturan o adam Adolf Eichmann. Kimdi bu adam? Milyonlarca insanın fabrikasyon bir şekilde ölüme gönderilmesinin baş lojistik sorumlusu. Bütün dünya nefesini tutmuş, kötülüğün ete kemiğe bürünmüş halini, bir canavarı görmeyi bekliyordu. Fakat Arendt'in o cam kabinin içinde gördüğü şey, beklenen o şeytani canavardan çok daha farklı ve aslında çok daha korkutucu bir şeydi. Arendt'i asıl şoka uğratan şey, Eichmann'ın canavarlığı değildi. Tam tersi, onun o akıl almaz, o sinir bozucu sıradanlığıydı. Karşısında şeytani bir zeka, radikal bir kötülük yoktu. Sadece ezberlenmiş resmi ifadeleri tekrarlayan, klişelerle konuşan, düşünmeyen, sıradan bir bürokrat vardı. Ürpertici bir normallik. Arendt için bu durum basit bir ifade zayıflığı değildi. Hayır, bu dilindeki boşluk aslında zihnindeki ve ruhundaki çok daha derin bir boşluğun göstergesiydi. Eichmann'ın kelimeleri yoktu çünkü, başkasının yerine kendini koyma, yani empati kurma ve en önemlisi kendi eylemleri üzerine düşünme yeteneği yoktu. İşte bu sarsıcı gözlem, Arendt'i felsefe tarihinin hem en ünlü hem de en çok tartışılan o meşhur kavramını geliştirmeye itti: kötülüğün sıradanlığı. Arendt'in tezi aslında şunu söylüyordu: tarihteki en büyük felaketler şeytani dehalar tarafından değil, sadece ve sadece görevini yapan, eylemlerinin nihai sonuçları üzerine kafa yormayı bırakan sıradan insanlar tarafından gerçekleştirilir. Yani kötülük, kök salmış dev bir ağaç olmak zorunda değil. Tıpkı yüzeyde yayılan bir mantar gibi düşüncesizlikle beslenir. Ve işin en inanılmaz, en ironik tarafı neydi biliyor musunuz? Eichmann, savunmasında ahlak felsefesinin en büyük isimlerinden Immanuel Kant'ı referans gösteriyordu. Ama Kant'ın o meşhur kategorik buyruk ilkesini, yani öyle bir eyle ki eyleminin kuralı evrensel bir yasa olabilsin diyen ilkesini alıp tamamen çarpıtmış, kendi korkunç gerçekliğine uydurmuştu. Bakın, kendi kafasında Kant'ı nasıl yorumlamış? Ahlaki görev, vicdanını dinlemek değil, kendi iradeni tamamen Führer'in iradesine eşitlemektir. Bu mantıkla en vahşi emirler bile sorgulanamaz bir görev haline geliyordu. Mesele, Eichmann'ın ne yaptığını bilmemesi değildi. Yaptığının gerçekte ne anlama geldiği üzerine bir saniye bile düşünmemesiydi. Elbette, Arendt'in Eichmann'a koyduğu bu felsefi teşhis, entelektüel dünyada adeta bir bomba etkisi yarattı ve o gün bugündür dinmeyen bir tartışma fırtınası başlattı. Arendt bir anda kendini dört bir yandan gelen saldırıların ortasında buldu. Eichmann'ı sıradan diye niteleyerek onu aklamaya çalışmakla suçlandı. Nazi işgali sırasında bazı Yahudi liderlerin rolünü sorguladığı için kurbanları suçlamakla itham edildi. Ve böylesine büyük bir trajedi karşısında kullandığı o mesafeli, hatta ironik dil birçok kişi tarafından kalpsizlik olarak görüldü. Tepkiler o kadar kişisel ve acımasız bir hal aldı ki bir Fransız dergisi kapağına şu soruyu taşıdı: Arendt bir Nazi mi? Düşünebiliyor musunuz? Peki, bunca öfkeye, bunca yanlış anlaşılmaya rağmen Arendt'in bu eseri neden bugün, onca yıldan sonra bile bizim için bu kadar önemli? Neden hala okumak, anlamak zorundayız? Çünkü Arendt'in tezi, Eichmann için bir mazeret değil, tam tersine hepimiz için geleceğe dair bir uyarıdır.
Bize der ki, tarihin en karanlık anları bir avuç canavarın eseri değildir. O anlar düşünmeyi bırakan, sorgulamayan, sadece itaat eden milyonlarca sıradan insanın sessizliğiyle mümkün olmuş. Ve işte Arendt'in bize bıraktığı en temel ders belki de budur. Düşünmek, entelektüel bir hobi değil, ahlaki bir eylemin ta kendisidir. Otoriteyi sorgulamak, kendi aklınla ve vicdanınla yargıda bulunmak bir lüks değil, insan olmanın en temel görevidir. Ve Arendt son olarak bizi bu devasa rahatsız edici soruyla baş başa bırakır. Düşünmekten vazgeçtiğimizde aslında tam olarak neyden vazgeçmiş oluruz? Belki de insanlığımızdan. Bu özellikle günümüz dünyasının getirdiği baskılar karşısında her birimizin kendini dürüstçe sorması gereken bir soru.